Bundan 3 yıl önce Arabalar filmi neden efsaneleşti isimli bir video hazırlamıştım. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Bunu neden efsaneleşti başlığı altında bir seriye dönüştürmeyi düşünmüştüm ama devamını yapmak bir türlü kısmet olmadı. Şimdi 3 yıl sonra Neden Efsaneleşti serisinin ikinci videosu olarak da The Fast and Furious Tokyo Drift'i ele alacağım. Sparko koltuklarınıza yaslandıysanız gelin benimle. Bu filmin dünya çapında oldukça büyük bir fan kitlesi var. Ülkemizde de büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Pek çok sinema izleyicisi bu filmin sahnelerini ve repliklerini ezbere hatırlar. Peki neden? Tokyo Drift neden efsaneleşti? Şimdi muhtemelen Tokyo Drift filmini öve öve bitiremeyeceğimi sanıyorsunuz ama size ilginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Tokyo Drift aslında kötü bir film. Bu filmi eleştirebileceğim ve neden kötü bir film olduğunu temellendirebileceğim çok fazla şey var. Peki başlık neden böyle o zaman derseniz işin ilginç yanı da o ya işte. Bu film sinema açısından kötü olmasına rağmen yine de efsaneleşmeyi başarmış bir film. Bu Neden Efsane serisinde aslında biraz da işin bu tarafına dikkat çekeceğim. Bir yapıtın sinema kritikleri açısından başarılı olması tek kıstas değildir izleyicinin gönlünde taht kurması için. Bir sinema eleştirmeni Tokyo Drift'i hunharca eleştirebilir ve pek çok eleştirisinde de haklı olur. Fakat bu o filmin sevilmeyen bir film olduğu anlamına gelmez. Tokyo Drift filmi bana göre de sinema açısından pek çok yanlış barındırmasına ve iyi bir film olmamasına rağmen oldukça sevilen filmlerden biri oldu. Ben de size bu videoda Tokyo Drift'in filmografi açısından bu kadar yanlış olmasına rağmen neden bu kadar sevilen bir film olduğunu izah etmeye çalışacağım. Tokyo Drift, The Fast and Furious serisinin 3. filmi fakat hikaye olarak ileri bir tarihte geçiyor ve serinin 6. filminin sonrasını konu alıyor. 16 Haziran 2006'da vizyona giren Tokyo Drift, 85 milyon dolar bütçeyle hazırlanıp 158 milyon dolar hasılat yapmayı başarmıştı. Oyuncu kadrosunda hiçbir selebriti isim yok. Hatta pek çoğu vasat sayılabilecek oyuncular. Hele hele başrol oyuncusu şu çocuk en vasatı. Şimdi madem yeri geldi bunu biraz daha açayım. Hani dedim ya, Tokyo Drift aslında kötü bir film diye. Önce bunun sebeplerini açıklayayım, daha sonra bütün bunlara rağmen nasıl efsaneleştiğini anlatacağım. Tokyo Drift çok daha iyi bir film olabilecekken bunun önündeki en büyük engel başrol karakteri. Yani filmin şu an IMDb'de 7-7,5 civarında olmamasının en büyük sebeplerinden biri bana göre başrolün bu herif olması. Hayatımda gördüğüm en yanlış cast seçimlerinden biri. Yani bu adam filmin senaryosuna göre 17 yaşında bir karakter arkadaşlar. Şu tip 17 yaşında yani. Lan adamın sadece kafası 17 yaşında. Gövdesine falan gerek yok. Tip olarak, şekil şemal, hal tavır olarak asla karaktere uymayan bir oyuncu seçimi olmuş özetle. Bu durum filmdeki pek çok tırnak içerisinde liseli olan karakter için de geçerli ama en rahatsız edici olanı bu adam. Zaten sevilmeyen bir oyuncu. Tokyo Drift öncesinde de bir iki yan rolde oynamış ve önemli sayılabilecek bir işi yok. Tokyo Drift serinin önceki 2 filminden farklı bir hikaye sunarak bu adamı yeni başrol karakteri Sean Boswell olarak tanıttı. Ama tabii bu büyük bir hataydı. Neden hata diyecek olursanız, valla o kadar çok madde sayabilirim ki. Mesela en başta karizma eksikliği. Sean Boswell rolü gayet karizmatik olmayı gerektiren bir rol. Oyuncuda ise bundan eser yok. Şimdi serinin önceki başrollerine bakıyorsun. Biri Paul Walker, diğeri Vin Diesel. Onların canlandırdıkları Brian O'Connor ve Dominic Toretto karakterleriyle Sean karakteri arasında köprüler, dağlar, tüneller, tüp geçitler var hocam. Mukayese edilemez. Bakın burada basit bir yakışıklılıktan falan bahsetmiyorum aslında. Bu iki oyuncu izleyiciyi hemen cezbeden güçlü bir karizmaya sahipken bu oyuncuda bu yok işte. Yani bazı şeyleri sinemada bile olduramazsın. O karakteri ne kadar yüceltirsen yücelt, kumaşında yoksa onu karizmatik gösteremezsin. Çünkü karizma sadece yakışıklılıktan gelmez. Bu oyuncuda hiçbir şeyden gelmiyor. Bu karizma eksikliği de izleyicinin karakterle bağ kurmasını zorlaştıran bir unsur. İkincisi deneyim eksikliği. Lucas Black o dönemde büyük bir aksiyon filmi serisinin başrolünü taşıyabilecek kadar deneyimli bir oyuncu değildi. Bence hala hiçbir başrolü taşıyabilecek bir oyuncu değil. Performansı birçok sahnede yetersizdi ve inandırıcılıktan uzaktı. Özellikle yüksek tansiyonlu aksiyon sahnelerinde ve duygusal anlarda performansı aşırı zayıftı.
Karakterin yüzünden, hareketlerinden, mimiklerinden, konuşmalarından, duygu durumlarından hiçbir şekilde gerekli duyguları alamıyoruz izleyici olarak. Karakterin tepkileri ve diyalogları doğal olmayan ve klişe bir şekilde sunuluyor. Bu tip bir karakterin inandırıcı olma şansı yok. Ama sinemanın asıl olayı seni inandırmaktır. Yani biz o karakterle özdeşleşmeliyiz, bir bağ kurmalıyız veya en azından empati yapabilmeliyiz. Neyi neden yaptığını anlayabilmeli ve inandırıcı bulmalıyız. Bir diğer eksik nokta bu karakterin arka plan yapısı. Sean karakterinin arka planı ve motivasyonları yeterince derinlenmesine işlenmemiş durumda filmde. Karakterin neden Tokyo'ya gönderildiği ve burada kendini nasıl bulduğu gibi temel hikaye unsurları yüzeysel bir şekilde anlatılmış geçilmiş. Dolayısıyla izleyici onun hikayesine ve dönüşümüne bağlanamıyor. Bir bağ kuramıyor. Başka bir kritik hata, karakter gelişimi. Karakter gelişimi bir filmde veya dizide belki de en önemli unsurlardan biridir. Bunu başaramadıysan zaten diğer her şeyde başarılı olsan bile nafile. Büyük bir puan kaybedersin. Sean'ın karakter gelişimi film boyunca adeta gerçek dışı bir komedi filmi gibi. Karakter adeta bir level Mario karakteri gibi hızlı bir şekilde mantarları yiyor ve büyüyor. Drift yarışlarındaki ustalığına ulaşma süreci saçma sapan, gerçekçi olmayan bir hızla gerçekleşiyor. Şimdi bana sakın bütün film boyunca driftte nasıl ustalaşacağını mı gösterselerdi falan demeyin. Ver bakalım usta bir yönetmene, bak o zaman nasıl anlatılabiliyormuş. Çok daha az sahneyle çok daha fazla şeyler anlatılabilir. Neyse, bu mevzulara girmeyelim şimdi, konu uzamasın. Yani demek istediğim bu hızlı ve yüzeysel gelişim yine karakterin inandırıcılığını ve izleyiciyle bağ kurma olasılığını silip süpürmüş. Bir diğer konu duygusal derinlik eksikliği. Karakterin duygusal ve psikolojik derinliği oldukça eksik. Karakterin içsel çatışmaları, korkuları ve arzuları detaylandırılmamış. Biz bu karakterin iç dünyasını anlamıyoruz. Anlamak da istemiyoruz. Diğer karakterlerle olan etkileşimleri de zayıf. Nila ve Han gibi karakterlerle olan etkileşimleri yüzeysel ve tahmin edilebilir bir şekilde ilerliyor. Yani daha sayarım da bu video bu heriften ibaret olmasın. Toparlayacak olursam, Sean Boswell karakteri Tokyo Drift filminin en zayıf noktalarından biridir bana göre. Peki Tokyo Drift'in tek kötü yanı bu oyuncu mu? Hayır. Tokyo Drift'in önemli bir sorunu da zoraki bir hikayeye sahip olması. Zaten serinin önceki filmlerinden tamamen kopuk bir hikaye sunuyorsun, bari o hikaye etkileyici bir hikaye olsun. Tıpkı Arabalar filminin ikinci filmi gibi resmen demişler ki, hadi bir de Japonya'ya gidelim. Hala başlığı neden efsaneleşti olan bir videoda bu şekilde konuşmam büyük bir tezat oluşturuyor, farkındayım ama biraz daha sabredin. Azıcık daha gömeyim, daha sonra azat edeceğim. Filmde bariz bir yönetmenlik zayıflığı da dikkat çekiyor arkadaşlar. Justin Lin yüksek tempolu aksiyon ve dramatik sahneleri yakalamakta zorlanmış belli ki. Başarılı olduğu kısımlar da var tabii. Örneğin filmde özel efekt kullanımı yerine sahnelerin pek çoğunun profesyoneller tarafından gerçekten çekilmiş olması. Filmin bir diğer önemli sorunu da, bilmiyorum fark ettiniz mi ama ben çok yoğun bir şekilde fark ettim. Ses arkadaşlar. Ses. Filmin ses miksajı berbat durumda. Yani benim izlediğim versiyonlarda mı öyleydi bilmiyorum ama filmi pek çok farklı platformlarda izledim. Dolby Digital versiyonundan tut da remastered versiyonlarına kadar hepsinde sesler çok kötü. Bizim miksajda gain out olmuş dediğimiz bir durum vardır. Filmin seslerinde genel olarak bu durum hakim. Yani sesler patlamış diyeyim anlayacağınız haliyle. Bugün tekrar açıp izleyin bu söylediklerimden sonra müziklerdeki ve ses efektlerindeki o boğuk yapıyı fark edeceksiniz. I get a feeling there's gonna be a riot. Evet, ekşili kısımlar bitti. Yani daha çok var da aslında bu kadar yeter şimdilik. Şimdi gelelim filmin olumlu taraflarına ve doğru yaptığı şeylere ve genel olarak neden bu filmin sevilen bir film olduğuna. Bunun pek çok sebebi var bana göre arkadaşlar. Mesela filmin Tokyo'da geçmesinden başlayabiliriz. Film, Tokyo'nun gece hayatını ve sokak kültürünü başarıyla yansıtarak izleyiciyi farklı bir dünyaya çekmişti. Şehrin neon ışıkları, dar sokakları ve modern mimarisi filmin atmosferini güçlendiriyordu. Japonya'nın drift kültürü ve yeraltı yarışları hikayeye özgün bir tat katıyor ve filmi özel bir yere koyuyordu. O yıllarda yani 2006'da pek çoğumuz ergen yaşlarda hatta çocuk yaşlardaydık. Haliyle dünya ile ilgili pek fazla fikrimiz yoktu. O yüzden filmlerde gördüğümüz bize yabancı olan şeyler bizleri bugün olduğundan çok daha fazla etkiliyordu.
Japon kültürü ve özellikle de modifiye araç ve drift dünyasına da uzaktık pek çoğumuz. O sebeple filmin geçtiği yer olan Tokyo, başlı başına zaten bizim için ilgi çekici bir unsurdu filmde. Hatta filmde başka bir ülkeden buraya gelen karakterin bu kültüre ne kadar yabancı olduğu ve alışma süreci gösteriliyordu pek çok sahnede. İzleyiciler olarak biz de benzer bir durumdaydık aslında. Biraz da o yıllarda dünya nasıl bir yerdi, sosyal medya neredeydi, bunlara bakmak lazım iyi bir analiz için. 2006 yılı dünya genelinde hızlı bir teknolojik ve sosyal değişim döneminin ortasında yer alıyordu. İnternet giderek daha fazla insanın hayatında merkezi bir rol oynamaya başlamıştı. Sosyal medya platformları henüz emekleme aşamasındaydı. Facebook ve Twitter gibi ağlar yeni popülerlik kazanıyordu. Popüler kültürün hızla evrildiği ve çeşitli medya biçimlerinin geniş kitlelere ulaştığı bir dönemdi. Sinema, müzik, televizyon ve video oyunları gençler arasında büyük bir etkiye sahipti. Hollywood, yüksek bütçeli aksiyon filmleri ve devam filmleriyle küresel izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyordu. Şimdi bunun gibi sosyal medyanın henüz aktif bir şekilde hayatımızda olmadığı zamanlarda yapılan filmlerin başka türden bir etkisi vardır insanlarda. Çünkü şu an elimizin altındaki akıllı telefonlarla dünyanın öbür ucundaki olaylar hakkında anında bilgi sahibi olabiliyoruz. O yüzden sinemanın bizi şaşırtacak veya heyecanlandıracak şeyler gösterebilmesi eskiye oranla çok daha zor. 2006'da Tokyo Drift'i izlerken çoğumuz ne drift dünyasına hakimdik ne de modifiye kültürüne. O yüzden filmin etkisi bizim üzerimizde daha büyüktü ve filmde özenle modifiye edilmiş araçlar bizim için birer arzu nesneleriydi. Filmin bir diğer başarısı tabii ki driftin kendisi. Film Tokyo Drift ismiyle çıktı. Drift zaten 1970'lerde Japonya'da doğdu. Kökenleri Japonya'nın Toge dedikleri dağ yollarında gerçekleştirilen sokak yarışlarına dayanıyordu. Drift, araçların arka tekerleklerinin kaydırılması ve virajlarda kontrollü bir şekilde savrulması üzerine kurulu bir disiplindir. Drift sporunun babası olarak kabul edilen kişi Kunimitsu Takahashi adında eski bir motosiklet yarışçısı ve 1970'lerde Japonya'da popüler olan touring kar yarışlarının efsanevi isimlerinden biri olan adamdı. Yarışlarda, virajlarda en yüksek hızla ilerleyebilmek için aracın arka kısmını kaydırarak viraj alma tekniğini geliştirmişti. Bu teknik yarış severler arasında büyük ilgi görmüştü ve kısa sürede Japonya'nın genç otomobil tutkunları arasında popüler hale gelmişti. Ama driftin popülerleşmesini sağlayan asıl isim Keiichi Tsuchiya, namı diğer Drift King lakabıyla tanınan adamdı. Tsuchiya 1980'lerde drift sporunu yasa dışı sokak yarışlarından profesyonel yarışlara taşıyarak bu sporun tanınmasında büyük rol oynamıştı. Filmdeki DK karakteri de doğrudan bu kişiye referanstı. Hatta bizim koca kafanın güzelim kırmızı Ivo'nun ırzına geçtiği şu sahnelerde balık tutan şu adam Keiichi Tsuchiya'nın ta kendisi. Şimdi ne diyorduk? Drift'in filmin başarısına etkisi. 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında drift Japonya'da hızla büyüyen bir motor sporu haline gelmişti zaten. 2000 yılında Japonya'da D1 Grand Prix adında ilk profesyonel drift şampiyonası bile kurulmuştu. 2000'lerin sonrasında yavaş yavaş Japonya dışında da yaygınlaşmaya başladı drift. Buna video oyunlarının da büyük bir etkisi oldu. 2003 yılında Need for Speed Underground hem yükselen modifiye kültürünün hem de driftin yaygınlaşmasında büyük bir rol oynadı. Özellikle serinin ikinci oyunu olan Need for Speed Underground 2 oyunu 2004 yılında piyasaya sürüldüğünde artık bu etki inanılmaz boyutlara ulaştı. Hatta öyle ki bu oyundaki pek çok araç Tokyo Drift filminde de kullanıldı. Nissan 350Z, Mitsubishi Lancer Evo, Mazda RX-7, Nissan Silvia gibi pek çok efsaneleşmiş ikonik Japon arabası Underground serisinin yarattığı hype'la dünya çapında büyük bir popülerlik kazanmıştı ve Tokyo Drift filminde de bu araçlar döneminin ötesinde modifiye versiyonlarıyla kullanıldı. DK'in kullandığı Nissan 350Z filmdeki en güçlü araçlardan biriydi. Araç film için performans açısından çeşitli modifikasyonlar geçirmişti. Özellikle V6 motorunun güçlendirilmesi, turbolar ve yüksek performanslı egzoz sistemi gibi modifikasyonlar bu aracı bir drift canavarı haline getirmişti. Aracın virajlarda daha iyi yol tutuşu sağlamasına ve drift sırasında daha kontrollü olmasına yardımcı olması için ayarlanabilir süspansiyon sistemleri kullanıldı. Aracın dışı enfes görünümlü agresif bir body kitle donatıldı. Geniş çamurluklar, aerodinamik ön tampon, yan etekler ve büyük bir arka kanat. Mat siyah boya ve karbon fiber detaylarla birleşince araç hakikaten tehditkar bir görünüme sahipti. Han'ın Mazda RX-7'si yine büyük bir turbo, yüksek performanslı bir intercooler ve yarış tipi egzoz sistemiyle donatılmıştı.
Aracın dışı Wheelside Fortune body kitle tamamen dönüştürülmüştü ki bu tasarım gerçekten olağanüstü bir tasarım bana göre. RX-7'nin orijinal tasarımını bayağı değiştiriyor bu tasarım ama araca daha agresif bir görünüm kazandırıyor. Filmin yine başka bir efsane aracı Lancer Evo 9 en dikkat çekici modifiyelerden birine sahipti. Motor modifikasyonlarını bir kenara bırakıyorum. Bu araç film için normalde 4 tekerlekten çekişli olmasına rağmen drift yapmak için arka tekerlerden itişli hale getirilmişti. Yine agresif bir body kit, karbon fiber kaput, büyük bir arka spoiler ve spor jantlar aracın muhteşem görünümünü tamamlıyordu. Nissan Silvia S15, namı diğer Mona Lisa. Han'ın garajındaki en önemli araçlardan biriydi. Bu araç SR20 DET motoruyla donatılmıştı ve turbo şarjla güçlendirilmişti. Yüksek performanslı intercooler ve egzoz sistemi gibi modifikasyonlarla da aracın drift yetenekleri arttırılmıştı. Bu araç günümüzde bile hala drift dünyasının efsanelerinden biri. Şimdi gelelim filmin sonuna. Burada yine eleştireceğim bir kısım var. O da Sean'ın bir Mustang Fastback'le DK'yi yenmesi. Şimdi hani film her ne kadar Tokyo'da geçse de bir Amerikan filmi ya. O yüzden Hollywood klişesi olmazsa olmaz. Nedir o? Amerika gelir günü kurtarır veya Amerika bir şekilde kazanır. Tokyo'ya geldiğinde driftin ne olduğunu bile bilmeyen bir herifin Drift King lakabı almış tecrübeli bir yarışçıyı yenmesi zaten başlı başına bir olay ama bunu bir de Amerikan arabasıyla yapması daha da gülünç. Drift. What do you mean drift? Hani bir noktada bu kadar da bokunu çıkarmayalım diye Mustang'i filmde Sean'ın başlarda haşat ettiği Silvia'nın motoruyla donatıyorlar. Drift yapabilmesi için pek çok dönüşümden geçiriyorlar ama yine de bu durum aslında saçmalıktan ibaret. Tamam, sinematik etki için bu herifin DK'yi yenmesi gerekiyordu ama Mustang'le zorlamaları gülünç olmuş. Çünkü bu aracı ne kadar dönüştürürsen dönüştür, Nissan 350Z gibi bir aracı, hele de filmdeki gibi drift optimize bir aracı o yolda yenmesi mümkün değil. Çünkü filmdeki araç her ne kadar dönüştürülmüş olsa da Ford Mustang klasik bir Amerikan muscle arabasıdır ve genellikle düz yol performansı ve hızlanmasıyla öne çıkar. Mustang'in ağırlığı ve genel tasarımı göz önüne alındığında drift yaparken 350Z'ye kadar dengeli ve kontrol edilebilir olması çok zor. Mustang'in orijinal haliyle 350Z'yi yenmesi zaten imkansıza yakın bir şey. Onu konuşmuyorum bile. Fakat bu dönüştürülmüş halinin bile yine 350Z karşısında pek bir şansı olduğunu düşünmüyorum. DK'in kullandığı Nissan 350Z modern, hafif ve drift için optimize edilmiş bir Japon spor otomobili. V6 motoru, güçlendirilmiş süspansiyon sistemi ve aerodinamik yapısıyla drift için inanılmaz etkili bir araç. Yani bir Mustang'in ağırlığını ve genel tasarımını düşündüğümüzde drift yaparken 350Z kadar dengeli ve kontrol edilebilir olmasını bekleyemeyiz. Özetle gerçek dünyada iki eşit yetenekli yarışçı arasında bir yarış olsun diyelim bu, yine de olmaz. Modifiye edilmiş bir Ford Mustang'in modern bir Nissan 350Z'yi drift yarışında geçmesi teorik olarak mümkün olsa da pratikte oldukça zor ve nadir görülebilecek bir durum. Zaten bunu bildikleri için de fazla abartmamak ve daha da komik duruma düşmemek için aslında Mustang'i Japonlaştırıyorlar filmde. Yani 350Z'yi yine başka bir Japon olan Silvia yenmiş oluyor dolaylı olarak. Fakat yaptığı tüm bu hatalara rağmen Tokyo Drift filmi çıktığı dönemde dünya çapında büyük bir ses getirdi ve hafızalara kazanan filmler arasında yerini aldı. Tokyo Drift, sinema eleştirmenlerinden ne kadar eleştiri almış olursa olsun, kültürel etkisi ve drift dünyasını geniş kitlelere tanıtmasıyla efsaneleşmiş bir film oldu. Bu yapım hala drift tutkunlarının ve otomobil meraklılarının gözdesi durumunda. Modifiye kültürü ve drift sporu üzerine derin izler bıraktı. Bu videoda Tokyo Drift'in neden kötü bir film olmasına rağmen efsaneleştiğini anlatmaya çalıştım. Neden Efsane serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.